Onun için dünya, gözyaşlarını biriktirdiği sürahi. Bazen kahraman, bazen ıslıklanan günah keçisi. Onun için reçete güvenmekte, başarmakta. Bir şampiyon, bir kaptan, bir baba. Alvaro Morata. Me hicieron sentir importante mis compañeros, me hicieron pues sentir que en cierto modo me necesitan y si muchos de ellos no hubieran estado, me hubiera dejado la selección. Morata'yı araştırırken belli başlı temel özellikleri çıktı karşımıza hep. Ve okudukça, izledikçe gerçekten anlamaya başladık. Neden Milan'dan ayrıldığını da, İspanya'da neden kaptan yapıldığını da, iyi oynamak için neye ihtiyaç duyduğunu, hangi ortamlarda başarılı olduğunu da. Morata futbolun tam ortasına doğdu. Madrid'de şehrin iki devi Real ve Atletico'nun stadyumları, Bernabéu ile Vicente Calderon'un tam ortasındaydı evleri. İyi bir refaha sahip aile, oğlunun futbolcu olmasını isteyen baba Alfonso ve üzerine titreyen anne Susana ile büyüdü. Real Madrid'in futbol okuluna kaydoldu. Atletico antrenörleri ailesini akademiye katılması için ikna etti. 4 yıl Atletico Madrid Akademisi'nde oynadıktan sonra 10 yaşında Getafe'ye gitti. 14'üne geldiğinde ise tuttuğu takımın, Los Blancos'un, beyazların saflarına katıldı. Altyapı günleri kesinlikle görkemli ve göz önündeydi. Çok benzetildiği Morientes ve idolü Raul'ün velatı olabileceği söyleniyordu. Gençlik Ligi'nde 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı, 34 gol attı. Castia'nın göz bebeği kariyerinin kırılma anını 2010-11 sezon öncesinde Jose Mourinho'nun kamp davetiyle yaşadı. Mourinho Castia'dan 5 ismi A takımın Los Angeles turuna çağırdı. Nacho, Juanfran, Alex, Tebar ve Morata. Sezonun geri kalanı için ümit verici bir çağrıydı bu. Ama işler pek de masallardaki gibi gitmedi. Ronaldo, Mesut, Di Maria, Kaka gibi hücumcuları olan Madrid, ileri ucu için Benzema ve Higuain'e sahipti. İlk maçına Zaragoza'ya karşı 2 dakikalığına Di Maria yerine oyuna girerek çıktı. Bir de Kral Kupası'nda Madrid'in 8-0 önde olduğu maçta son 13 dakika oynadı. Bir sonraki yıl artık 19 yaşındaydı. Artık süre bulmalı, sahada olmalıydı. Yine olmadı. Koca bir sezon boyunca A takımda sadece Espanyol'a karşı 9 dakika sahada kaldı. Benzema ve Higuain'in sakatlandığı süreçte bile Mourinho, Morata'nın ilk tercih olmaya hazır olmadığını söyleyip Adebayor'un transfer edilmesini istedi. Aynı senaryo ufak güncellemelerle 3. yılında da devam etti. 20 yaşında, çok kısa sürelerle 14 maça sonradan dahil oldu. Sadece 2 gol buldu. Sonraki yıl kabuk değişiminin bir parçasıydı. Ancelotti göreve getirildi. Kaka, Mesut, Callejon gibi isimlerle birlikte hücumdaki kilit oyuncu Gonzalo Higuain'e de veda edildi. Morata, Ancelotti için artık Benzema'nın birinci alternatifiydi. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdığı yıl turnuvada bir tek Galatasaray maçlarında oynamadı. Sezon boyu 34 maça çıkıp 9 gol attı. Ama günün sonunda onun görevi Benzema'ya bir şey olursa kulübede hazır olmaktı. 22 yaşında kariyerinin bir sonraki adımı için vakit geldi çattı. Madrid'in yedek çocuğu büyüdü. Bir adam olarak Juventus'a imza attı. Madrid Morata'nın potansiyelinin farkındaydı. 20 milyon euroya gönderirken sözleşmeye 30 milyon euro geri alma maddesi koyuldu. Burada bir özelliği kendini ilk kez gösterdi. Morata hiçbir zaman bir ligin gol kralı adayı olmayacak. Morata hiçbir zaman sezona 25-30 gol beklentisiyle başlamayacak. Ama Morata her zaman kazanan takımın futbolcusu olacak. Ve azdan az, çoktan çok. Morata kendisine inanıldığı, güvenildiği kadar performans ortaya koyacak. Allegri direkt verdi formayı. 46 maçta oynattı. 15 gol, 7 asist yaptı. Şimdi bu 15 gol sıradan olmayan goller. Şampiyonlar Ligi son 16 turu Dortmund maçı. Royce, Aubameyang, İlkay Nuri, Mkhitaryan, Hummels'li Jürgen Klopp kadrosu.
Skor 2-1. Morata 1 gol 1 asistle maçı tek başına aldı. Çeyrek finalde rakip Monaco. 2 maçta da tek gol var. Skor Vidal, asist Morata. Yarı final, rakip büyüdüğü yetiştiği Real Madrid. Ronaldo, Bale, Isco, James, Kroos, Ramos, Varane, Pepe, Casillas, Marcelo, Carvajal, başlarında Ancelotti. Yani inanılmaz bir rakip. İlk maç 2-1. Morata yine 1 gol 1 asist. Rövanşta Madrid 1-0 önde. Ta ki Morata'ya kadar. Finali getiren, maçı 1-1 bitiren gol yine Morata. Tıpkı idolü Morientes'in 2003-2004 sezonda kiralandığı Monaco formasıyla Real Madrid'i çeyrek finalden elediği günlerde olduğu gibi. Son maçta rakip Prime Mesenli Barcelona. 3-1 kazanan Katalanlar. Juventus'un tek golü Morata. Burada onun sırrı kendisini fazlasıyla gösterdi. Büyük maçlar, büyük turnuvalar onun açık adresiydi. Serie A kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Kırmızı kart cezalısı olduğu maçta Juventus İtalya Kupası'nı Lazio'ya kaptırdı. Herkes farkındaydı. Juventus'un başarısı için Morata sahada olmalıydı. Torino'da ikinci sezona baldır sakatlığıyla başladı. Sezon öncesi kampını kaçırdı. İşler çok da iyi gitmiyordu. 100 günü gol atamadan geçirdi ve kariyerindeki ilk stres yığınlarıyla yüzleşti. Altyapıda, yedekken A takımda, ilk yılında Juventus'ta hep gol atmıştı, hep ondaki cevhere inanılmıştı. Ama tam 100 gün golsüz geçince baskı arttı. Çözümü dışarıda aradı. Kötü oynadığı günlerden ne varsa değiştirdi, arabasını sattı. Maçlarda rakiple tartışmaya başladı. Sonra kendisini eleştiren taraftarlarla takıştı. Kafasında hep Madrid'in sözleşmeye koyduğu opsiyon vardı. Böyle giderse bir daha orada oynayamazdı. Belki Juventus da onu istemezdi. Bir daha gol atabilecek miydi? Derken yaşadığı buhran bir antrenmanda son damla olarak taştı. Sahada sürünüyordu. Her topu kaptırdı. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadı. Soyunma odasına gidip ağlamaya başladı. Hayat bir şarkı, her insan bir nota. Ağlarken gür bir tonla karşılaştı. Buffon. Kolundan tutup kaldırdı, bir kenara çekti. Ağlamak istersen bunu git evinde yap dedi. Buffon'un konuşması Morata için ciddi bir dönüşüm süreciydi. Cici bunu azarlayarak değil, kötülüğünü isteyenleri mutlu etme, iyiliğini isteyenleri de üzme cümlesi ekleyerek söylemişti. Neyse ki bu dönemde Buffon gibi kendisini ayağa kaldıracak bir kişi daha hayatına girdi. Alice Campello. Birçok kişi Morata'nın kendisinden imza isteyen bir genç kızla yıllar sonra evlendiğini gösteren fake mimler paylaştı. Bu görseldeki Alice değildi. İkili Instagram üzerinden tanıştı. Yazışmalar yerini buluşmalara bıraktı. Venedikli Campello, Morata'nın zihinsel yapısını yukarı taşıdı. Sezonu 47 maçta 12 gol 11 asistle tamamlayan Morata da sezon sonunda Madrid'e eve dönüş biletini ayırttı. Bu kez Zidane karşıladı Morata'yı. Formda bir BBC üçlüsünün arkasındaydı. Yine de daha çok süre aldı. Kanser tedavisi gören çocuklarla dayanışma için saçlarını kazıttı. Bir Şampiyonlar Ligi daha kazandı. La Liga zaferi yaşadı. 43 maçta 20 golle oynadı. Ama eksik bir parça vardı. İspanya sınırlarına girdiği anda yedek sıfatı üzerine yapışıyordu. Milli takımda da kulübede Diego Costa'nın arkasındaydı. Hayalini kurduğu arenada 2018 Dünya Kupası'nda oynamalıydı. Bunun için de reçete Madrid olamazdı. 25 yaşında o zaman için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyen Chelsea için Londra'ya adım attı. €66 milyon ödendi Morata'ya. Chelsea tarihinin rekor ödemesiydi bu. Morata'nın hayatındaki büyük maç golcüsünden sonra ikinci kritik bölüm burada açıldı. Stres.
Bu Juventus'takinden çok daha farklı bir boyuttaydı. Taraftar, basın, hatta kulüp ondan her hafta goller atmasını, krallıkta en üst sırada yer almasını istiyordu. Ligin ilk 6 haftasında 6 gol attı. Sonra bir arkadaşını araba kazasında kaybetti. Eşinin ikizlere hamilelik süreci birçok sağlık sorunuyla geçti. Sonra gollerin sayısı azaldı. Medyada spekülasyonlar, tribünde homurdanmalar başladı. Mental çöküntü yaşadı. Depresyon bir futbolcu için bileğinin kırılmasına eşdeğerdir dediği o günlerde ilk kez psikolojik tedavi aldı. Yine kendi rakamlarıyla 48 maçta 15 gol, 6 asistle yılı tamamladı. Tüm kaos süreci daha ne kadar kötü devam edebilir derken Morata için en kötü senaryoyla noktalandı. Chelsea'ye gidiş sebebi olan 2018 Dünya Kupası için İspanya kadrosuna alınmadı. İkinci yılında Sarri ile bir toparlanmaya girse de yeterli değildi. Yine oynadı. İstatistik kariyerinde hep yaptığı ortalamalardaydı. Devre arasına kadar 24 maç, 9 gol. Çok pozisyona giriyor, çok kovalıyor. Chelsea 9 numarası için çokça kaçırıyordu. Ara transferde huzuru bulmak için hikayenin başladığı yere. Bu kez Atletico ile Madrid'e dönüş kararı aldı. Morata için 2 ana başlık açmıştık. Büyük maçlar, stres yönetimi. Sıra 3. perdede. Yani kariyerinin başından beri sıklıkla oynadığı çift forvette. Altyapıda 2 yılda 34 gol attığı günlerde yanında Joselu vardı. Juventus'ta Tevez ve Mandzukic. Real'deki yedek dönemi ve Chelsea günlerinde daha çok ileri ucun tek ismi olarak görev alıyordu. Ki kariyerinin en düşük istatistiklerini bugünlerde verdi. Simeone de Morata'yı Diego Costa ve Llorente ile birlikte oynattı. İlk yılında 44 maçta 16 gol, 5 asistlik verim aldı. Morata da yaşı ilerledikçe 18 yaşından beri kendisinden beklenen o potansiyele ulaştı. Juventus bir kez daha kadrosuna kattı. Bu kez potansiyel bir genç değil, takımın mentörü olması isteniyordu. Cristiano Ronaldo ve Dybala ile forveti paylaştı. Büyük maçların adamı Napoli'yi yendikleri Süper Kupa finalinde gol attı. Pirlo yönetimde sezon boyu 20 gol, 12 asist, toplam 32 skor katkısıyla kariyer rekorunu kırdı. Sonra Ronaldo ayrıldı. Kırılma noktasında bölüm 4. Şampiyonluk bekleyen bir takımda ana gol beklentisi yüklenen isim Morata olmamalı. Çünkü Morata Batman olmayacak. Ama ondan iyi Robin de bulunmayacak. Allegri ile kötü giden bir Juventus, iyi gitmeyen bir Morata'ya eşlik ediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e elendiler, ligi 4. bitirdiler, İtalya Kupası ve Süper Kupa finalinde Inter'e yenildiler. Yine de istekli oyunu, hücumdaki çabaları, kariyer ortalamasında 12 gol 9 asiste bir yıl geçirmesini sağladı. Yaşantısına, ailesine, yediklerine, vücuduna çok özen gösteren Morata, her zaman olduğu gibi yine istikrarlı bir şekilde 45'in üzerinde maça çıktı. Juventus'ta miadı dolmuştu. İsteyenler arasında Barcelona'da vardı. Xavi onun topsuz oyundaki becerisi üzerine bir hücum sistemi inşa etmeyi istekliydi. Ama Katalan medya kaosu, Madrid'den gelebilecek tepkiler derken soluğu bir kez daha Atletico Madrid'de aldı. Perde 5. Önemli hissetmek, hissedilmek. Bu tanım Morata'nın röportajlarında en sık kullandığı tabirler arasında. Bu bir klişe mi, değil mi merakı uyandı. Çünkü Chelsea'ye giderken Conte ona kendisini değerli hissettirmiş, Atletico'ya son dönüşünde Simeone ile konuştum ve kulüp için önemli olduğumu hissettim demişti. Simeone ondan ne alacağını biliyordu. Griezmann ve Depay ile değişmeni olarak forvette çiftledi. Eğer Morata bir istatistik olacak olsaydı 45 maç 15 gol olurdu. Tam da bu istatistiği tutturdu. Sonra kariyer yılı geldi. 30 yaşında. Futbolun en olgun çağında. Mart ayına kadar 34 maçta 19 gol attı. Sonra tüm kristal parçalara ayrıldı. Milli takım hatta futbolu bırakma kararı aldı. 26 Mart 2024. Santiago Bernabéu. O akşam İspanya Brezilya'ya karşıydı. Morata için iyi bir maç geçmedi. 81. dakikada yerini Oyarzábal'a bırakırken büyüdüğü, yetiştiği tribünler, İspanya formalı seyirciler ona ağız dolusu hakaretler etti. Islıklandı, protesto edildi. Bu anı atlatamadı Morata. Antrenmanlarda kramponları giydiği anda nefes alamadığını hissettiğini açıkladı.
futbol kariyerini bitirebilirdi. İlk 34 maçta 19 gol atan Morata, Brezilya maçı sonrası sezonun kalan bölümünde 14 maçta 2 gol kaydedebildi. Teknik direktör Luis de la Fuente basının karşısına geçti. Milli takım kaptanı bundan böyle Alvaro Morata, o bu dünya üzerinde sahip olabileceğimiz en iyi kaptan dedi. Sentir importante mis compañeros, me hicieron pues sentir que en cierto modo me necesitan y si muchos de ellos no hubieran estado me hubiera dejado la selección. Euro 2024 sonrası bitirmeyi planladığı milli takım kampına bu kez tam manasıyla gençlerin abisi olarak geldi. Bu dönüşümü kabul etti. Sadece kendi jenerasyonu değil, 23 yaş altı yıldızların da en yakın ismiydi. Hadi bu haritayı genişletelim. Aşçılar, masörler, doktorlar bir dertleri olduğunda kampta ilk Morata'ya gitmeye başladı. Lamine Yamal çıktı, Morata benim için bir baba gibi açıklaması yaptı. Nico Williams, sakatlığımdan döneceğime beni Morata inandırdı ifadelerini kullandı. Morata, İspanya'nın ona ihtiyacı olduğuna inandı. Kendisini de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye adadı. Vamos a hacerlo como hemos dicho por nuestras familias, por los niños que tenemos y que tendréis, que no saben todavía lo que es esto, para que se enteren en el futuro, por los que puede ser que sea la última Eurocopa que vean, y sobre todo por la gente que en España hace que sea el país más grande del mundo. Se levantan a las 6 de la mañana, se dejan la vida. Por todos ellos y por todos nosotros, vamos a ganar esta Eurocopa. ¡1, 2 y 3! Turnuvada 1 gol 1 asist yaptı ama misyonu zaten daha farklıydı. Rakip savunmayı dağıtmak, kanat takımlarına alan açmak, takımı zafere inandırmak. Yolun sonu kupa ile bitti. Finalde son düdükle birlikte Morata'nın omuzlarındaki tüm yük çimlerin arasına hıçkıra hıçkıra döktüğü gözyaşlarıyla akıp gitti. Ne zaman ki çok seversin, o zaman kaybedersin. Tarif edilen hiçbir sıfata sığmaz aşk, çünkü hepsini mahvedersin. Bir dostun mısralarında kendinle harbe bana benzedin bir abdun. Derbedersin. Artık hatırlanmasan da tarih der geçersin. Şarkılar hatırlatır ya zor sildiğin geçmişi. Sor şimdi ben miyim? Zor şimdi çok geç demek. Ağzım çıktığınca sustuklarımı birine anlatmam gerek. Hep çatık kaşlı yaşlı adamın son sözünde gizlenir. Sana dönüyorum, bıraktığım ekmekleri izleyip sonra ölüyorum, bakıyorum yol bitmemiş. Zaten benim hikayem hiçbir zaman mutlu sonla bitmedi. Çocukluktan seninle gizli bu şarkı döner durur, başımın etini kemirir. Sigara molalarında romantizma saatleri. Brezilya maçı ve sonrası kötü geçen La Liga günlerinden sonra İspanya'dan ayrılık kararı almıştı. 13 milyon euroya bildiği ülkeye İtalya'ya bu kez Milan'la dönüş yaptı. Favori numarası 7 olsa da kulüpler bazında hiç giyememişti. Milan'da da adlideydi. 22 numara için Kaka ile konuşup müsaade istedi. Sonra Adli Morata'nın 7 sevgisini öğrenip numarasını ona vereceğini söyledi. Milan burada birkaç hata yaptı. Büyük gibi gözükmeyen büyük hatalar. GDA Spor içeriklerini seviyorsanız hemen şimdi abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiğiniz takdirde de like butonuna basmayı, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Morata takımın ana skoreri, tek forveti olarak alındı. Zlatan'la özel karşılamalar, sosyal medyada süslü paylaşımlar, yani tonla beklenti pompalandı. Üzerine Morata 2 sakatlık yaşadı. Çocukların annesi eşiyle ayrılık kararı aldı. Ve Morata bir şeyler yolunda gitmiyorsa şartları hızlı şekilde değiştirmek isteyen bir adam. Milan taraftarının gerçek bir golcü istiyoruz paylaşımları etiketleri altında Milano günlerini geride bıraktı. Milan'dan 25 maçta biri Real Madrid'e toplam 6 golle ayrıldı. Ve rüzgar bambaşka bir hikaye için Florya'ya esmeye başladı. Şöyle düşünün, Morata uğruna 208 milyon euro bonservis ödenmiş. Yeni 32 yaşına girmiş. Son Avrupa şampiyonu kaptanı, Şampiyonlar Ligi, La Liga, Serie A şampiyonu. Chelsea'de, Atletico'da, Milan'da, Juve'de imzası hep sükse yaptı. Transferi her seferinde haftalarca gündemde kaldı. Bir tek yer hariç. Galatasaray. Bu bir süreç yönetimi miydi yoksa denk geliş mi bilinmez. Fenerbahçe'nin peş peşe attırdığı imzalar gölgesinde uçağa iniş yaptı. Hatta maliyeti sebebiyle gerekli miydi yorumları bile yapıldı. Varan 1. Stres yönetimi konusunda taraftar onu Falcao'da olduğu gibi bir kurtarıcı, bir ana gol beklentisi haline getirmedi, getirmeyecek. Varan 2. Morata her zaman çift forvette, sabit golcünün yanında prime günlerini geçirdi. Icardi sonrası hücumda yalnızlaşan Osimhen'le Batman Robin ikilisi için üzerine biçilmiş bir kaftan giyecek. Varan 3. Değerli hissettirme konusunda iyi performans veren yıldız isimlerin tribünle nasıl bütünleştiği,
İstanbul'daki günlerini kariyerleri bittikten sonra bile unutmadıkları malum. Ve Okan Buruk sezon başında geçiş yaptığı ikili hücum sisteminde Morata'ya kesinlikle forma verecek. Gelecekten haber vermek imkansız. Bildiğimiz bir şey var ki o, Real Madrid'in genç yeteneği, Juventus'un geleceği, Chelsea'nin rekortmeni, Atletico'nun ümidi, İspanya'nın abi. Alvaro Morata artık Galatasaray'ın forveti.